Selamlar sevgili dostlar, hepiniz yeni bir videoma da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Valorant'ta BBL Esport takımının oyuncularının konfiglerini göstereceğim. Eğer bu videoyu atlamadan sonuna kadar izlerseniz Aslan, Muj, MDLL, Logicman, Lego, Kero ve Fred'in ayarlarını tamamıyla öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Nereden öğrendim peki bu ayarları diye soracak olursanız eğer aşağıda siteyi bırakacağım arkadaşlar. Kaynak güvenilir, gidip de bakabilirsiniz. İsterseniz videoya başlamadan önce arkadaşlar abone olarak, like atarak ve güzel yorumlar yazarak bana gerçekten çok büyük destek vermiş olursunuz. Onları bir gerçekleştirelim. Yanımda değerli dostum Doğukan var. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. İsterseniz arkadaşlar ilk olarak Muj'dan başlayalım. Evet arkadaşlar, Muj'un ayarları gördüğünüz gibi bu şekilde. Erişebilirlikte metin dili Türkçe, sarı yeşil körlüğü kullanıyor. Sohbette taktik açıklamaları kapalı. Hassasiyeti arkadaşlar 1.2, yakınlaştırma hassasiyeti çarpanı 1, fareyi ters çevir kapalı, döndür bu şekilde, oyuncu ortada dur kapalı, harita ayarları arkadaşlar bu şekilde, harita bölge isimlerini göster her zaman, gizlilik bunlar yok arkadaşlar. Şimdi ise nişangah ayarlarına geçelim arkadaşlar. Nişangah ayarları şöyle en başa çıkalım. Nişangah rengimiz beyaz olacak. Ana çizgimiz kapalı, 1-1 kapalı, 1-1 kapalı, açık kapalı olacak arkadaşlar. İç çizgiler ise iç çizgileri göster kapalı olacak. 1-0-0 yani 1-3 tane 0 olacak arkadaşlar. Hareket hatası ile ateşleme hatası kapalı olacak. Dış çizgiler arkadaşlar burası çok önemli. Muj buraya çok önem vermiş. 1-5-2-2 kullanıyor arkadaşlar dış çizgileri. Hareket hatasıyla ateşleme kapalı. İsterseniz gelin görüntü ayarlarına şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, görüntü ayarlarımızda ise genelde tam ekran 1280'e 1024 oynuyormuş. Buradakilerin hepsi kapalı olacak arkadaşlar. Açık takviye, grafik kalitesi ise arkadaşlar bir tek çok izlekli görselleştirme ile netliği arttırıcı arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi kapalı ve düşük olacak. Eş yönsüz filtrelerimiz 1 olacak. Bu şekilde arkadaşlar Muj'un ayarları bu şekilde. İsterseniz gelin bakalım. Okan gel bir oynamaya çalışalım. Bu arada hassasiyet çok yüksek olduğu için vuramayacağım büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, şimdi ise Muj gibi piklemeyi göstereceğim. Şöyle kuşumuzu attık, kör ettik. Çak çıktık, vurduk arkadaşlar. Bu şekilde şöyle vuralım. Bu şekilde arkadaşlar oynayabilirsiniz. Kurtumuzu da salalım. Ya bu karakter biraz zor arkadaşlar. Onu vurmaya çalışırken çat vurmaya çalıştım. Tabi arkadaşlar bu ayarlar benim ayarlarım olmadığı için hassasiyet konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. Ben bu ayarları kullanmıyorum. Muj'un ayarları bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki oyuncumuza Aslan'a geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Aslan'ı göstereceğim şimdi. Fakat Aslan'ın main karakteri Omen. Ama bende Omen olmadığı için Omen'u alamadım. En çok oynadığı diğer karakter Reyna'yı aldım arkadaşlar. İsterseniz uzatmadan hemen Aslan'ın ayarlarını göstereyim. SC'ye basıyoruz arkadaşlar. Genelde sarı yeşil körlüğü kullanıyor. Kapalı. 0.55 hassasiyeti var. 0.9 yakınlaştırması var arkadaşlar. Kapalı. Döndür olacak. Burada oyuncuyu orta tutup açık olacak. 1.2 olacak arkadaşlar. 0.75 olacak mini harita yakınlaştırması. Mini harita görüş konileri açık olacak. Şimdi nişangaha geçelim arkadaşlar. Nişangahta cam göbeği açık 1-1 açık 1-3 kullanıyor arkadaşlar. Kapalı açık kapalı olacak. Ardından iç çizgilerde kapalı 1-0-0-0 yani 3 tane 0 aynı şekilde. Hareket hatası ile ateşleme hatası kapalı olacak. Dış çizgilerde arkadaşlar 4'ü de 0. Hareket hatası ile ateşleme hatası da kapalı olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz görüntü ayarlarına geçelim. Görüntü ayarlarında arkadaşlar genelde 1920-1080 doldur kullanıyor. Grafik kalitesinde arkadaşlar açık, çok izlekli görselleştirme. Diğerlerinin hepsi kapalı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en düşükte oynuyor. Peki neden en düşükte oynuyorlar arkadaşlar? Çünkü detaylar azalıyor ve yani oyuna daha da odaklanıyor bu oyuncular. E-spor maçlarında oldukları için gerçekten bu çok önemli. Bu detayı da atlamamak istedim. İsterseniz şimdi EMDLL'in ayarlarına geçelim. Şimdi ise arkadaşlar sizlere EMDLL'in ayarlarını göstermek istiyorum. Şöyle bir haritada dolaşalım bakalım. Crosshair'i bu şekilde arkadaşlar. Fare hassasiyeti bu şekilde. Ben DPI'ni yazacağım bütün oyuncuların zaten. Hiç merak etmeyin. Hassasiyeti ve DPI'yi ekranda olacak. Şu şekilde bakalım. Çok iyi abi. İsterseniz gelin genel ayarlarından başlayalım. Evet, genel ayarlarında arkadaşlar sarı kırmızı körlü olacak. Kapalı olacak 0.53. Fare hassasiyeti olacak. Yakınlaştırma hassasiyeti çarpanı 1 olacak. Kapalı olacak. Döndür açık 1.1 olacak arkadaşlar. Mini harita yakınlaştırması 0.9. Mini harita görüş konileri açık olacak. Şimdi isterseniz nişangaha geçelim.
Nişangahta ise arkadaşlar nişangah rengini yeşil kullanıyor IMD'ler. Ana çizgiler kapalı. 1-1 olacak, kapalı olacak, 1-1 olacak. Atış hatasındaki nişangah soldur kapalı olacak. İzlenen oyuncunun nişangahını göster açık, kapalı olacak, nişangahı devre dışı bırak. İç çizgilerde ise arkadaşlar kapalı 1-3-2-3 olacak. Ardından son 2 de kapalı olacak. Dış çizgilerde ise arkadaşlar 0-0-0-0 yani 4 tane 0 olacak. Sondaki ikisi kapalı olacak. Görüntü ayarları ise arkadaşlar şu şekilde. Genele gelelim. Tam ekran 1280'e 1024 olacak. Grafik kalitesi ise arkadaşlar açık, yüksek, düşük, düşük, yüksek, açık, kapalı, 4x, 4x, kapalı, kapalı, açık, açık, açık olacak arkadaşlar. Bu şekildeydi AMD'lerin linki de. Şimdi ise arkadaşlar AMD'lerin ayarlarıyla bir piklemeye çalışalım bakalım. Çok temiz abi. Gerçekten çok temiz. Bu ayarları kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Fakat arkadaşlar tabii kendi ayarlarınızı bulup da yaparsanız daha iyi olur. Yani kimsenin ayarlarına bağlı kalmazsanız kendi ayarlarınızı yaparsanız daha iyi oynayacağınıza ben eminim. Fakat bunu göstermek çok istiyordum. Bunu öğrenmek isteyen de çok fazla arkadaş vardı. Şimdi isterseniz Logic Man'in ayarlarına geçelim. Arkadaşlar normalde Logic Man'inkini de söyleyecektik. Fakat 4 gün önce kadroya katıldığı için ayarlarını bulamadık. Şimdi isterseniz Lego'nun ayarlarına geçelim. Evet arkadaşlar, sırada hepimizin yakından tanıdığı Lego'nun ayarları var. İsterseniz hemen şimdi ayarlarına geçelim. Şöyle hemen genelden başlayalım. Arkadaşlar en üstte çıkıyoruz. Buradan kırmızı varsayılan oynuyor Lego. Kapalı. 0.6 hassasiyeti var. 0.85 yakınlaştırma hassasiyeti çarpanı. Kapalı. Sabit tarafa göre olacak. Tam bunun şeyini bulamadım tabi. Bunun verilerini bulamadım arkadaşlar internet sitesinde. Sabit hareketin. Bir tek bu yok zaten. Bunu ben tarafa göre yaptım direktmen. Oyuncu ortada açık olacak. 1.2 olacak arkadaşlar mini harita boyutu. Mini harita yakınlaştırması 0.695 olacak. Mini harita görüş koordinatları açık olacak. Şimdi isterseniz nişangaha geçelim. Nişangahta ise arkadaşlar yeşil, kapalı, 1-1 kapalı, 1-2 kapalı açık kapalı kullanıyor. İç çizgilerde ise arkadaşlar kapalı, 1-6-2-4 kapalı kapalı. Dış çizgilerde ise arkadaşlar 3'ü 0. Dış çizgi uzaklığı 10 olacak. Altındaki iki hatalar da kapalı olacak arkadaşlar. Görüntüde ise arkadaşlar genelden tam ekran 1920-1080 oynuyor. Bunu doldurda kullanmanızı tavsiye ediyorum. O da öyle kullanıyordur büyük ihtimalle. Grafik kalitesinde ise arkadaşlar buradan kapalı, düşük 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 düşük, kapalı kapalı hiçbiri 1x, bütün hepsi kapalı olacak arkadaşlar. Lego'nun ayarları da bu şekilde. İsterseniz şu şekilde birazcık uçalım. Tabii ben onun kadar uçamıyorum arkadaşlar. Hop. Gel bakalım. Pikleyelim bakalım. Bir de ulti çakalım kafana. Hop. Hadi bakayım. İsterseniz arkadaşlar Lego'dan sonra Kero'nun ayarlarına geçelim. Şimdi ise arkadaşlar Kero'nun ayarlarından bahsedeceğim. Şöyle Kero'nun Sova kullandığını bilmeyen yoktur herhalde. Şöyle altına da şok oku atayım kardeşim. Cypher da kullanıyordu bir ara. Yani Cypher da kullanıyordu ama genelde main'i Sova bu arkadaşın. Güzel de Sova oynuyor zaten. Arkadaşlar isterseniz gelin ayarlara geçelim. Genelde Kero kırmızı varsayılan kapalı 0.3 yakınlaştırma hassasiyet çarpanı 1 kapalı döndür açık 1.2 0.85 mini harita yakınlaştırması. Buradan mini harita görüş konuları açık her zaman olacak ve gelin isterseniz nişangaha geçelim. Nişangahta ise arkadaşlar sarı kapalı 1-1 açık 1-2 kapalı açık kapalı, ardından iç çizgilere geçelim. İç çizgiler kapalı olacak. 1-4-2-2 olacak. Hareket hatasıyla ateşleme hatası kapalı olacak. Dış çizgilerde ise arkadaşlar 0-2-2-10 olacak. Hareket hatasıyla ateşleme hatası yine kapalı. Görüntülerde ise arkadaşlar genelde 1920-1080'de doldur kullanıyor. Grafik kalitesi arkadaşlar kapalı, düşük düşük düşük, bunların hepsi kapalı olacak. Bir tek eşyonsuz filtreleme 2x olacak arkadaşlar. Şöyle Sova'nın oynadığı karakterle de isterseniz Kanka çok izlekli görselleştirmeye çizgi atmışlar. Onu söyle de bilinmiyor. Onu söyle. Bu arada arkadaşlar çok izlekli görselleştirmede yani buraya çizgi atmışlar. Burası açık kullanalım isterseniz. Yani bilinmiyor. Hemen şöyle bir pikleyelim bakalım. Doğukan orada dur kanka. Hop. Bir tane de ulti çakayım kafana. Hop. Bu arada arkadaşlar hiçbir şekilde Sova'nın ultisini kullanmayı bilmiyorum. Neredesin lan? Hop. Şak. Kardeşim sen ölmüyorsun. Ben ölümsüzüm kardeşim. Arkadaşlar Kero'nun da bu şekildeydi. İsterseniz şimdi
Fred'in ayarlarına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ise Fred'in ayarlarına geçelim. Fred de main olarak Jet'i kullanıyor arkadaşlar, şu şekilde. Bu vuruşta benden size gelsin arkadaşlar. Tabi bunun ayarlarına gelin isterseniz bakalım. Genelde arkadaşlar Türkçe sarı yeşil körlüğü kullanıyor. Kapalı 0.556 0.789. Buradan Fred'e çok selamlar. Kendisinin ayarlarını yaparken çok fazla uğraşmak zorunda kaldık. Çünkü bu tarz küsuratlarla ilgili... Küsuratlı ayarlar kullanmış. Evet arkadaşlar, Fred çok fazla küsuratlı ayarlar kullanmış. O yüzden çok fazla yorulduk. Buradan Fred'e çok selam. 0.556 yakınlaştırma hassasiyet çarpanı 0.789 kapalı döndür açık olacak. 1.2 mini harita boyutu, mini harita yakınlaştırması ise 0.903 olacak. İsterseniz nişangaha geçelim. Nişangahta ise arkadaşlar beyaz açık olacak ana çizgiler 0.25 olacak saydamlığı. 1 kapalı 0.983 olacak merkez nokta saydamlığı. Merkez nokta kalınlığı ise 2 olacak. Açık kapalı kullanıyor. Ardından iç çizgileri göster kapalı olacak. İç çizgi saydamlığı 0.59. İç çizgi uzunluğu 4. 2 kapalı olacak. Kapalı. Dış çizgiler ise arkadaşlar 4 tane 0. İkisi de kapalı olacak. Şimdi isterseniz görüntü ayarlarına geçelim. Görüntü ayarlarında ise şu şekilde genelde 1280'e 960 kullanıyor. 4'ü 3 yani. Tam ekran olacak. Grafik ayarları ise arkadaşlar açık. Hepsi en düşük fakat MSI 4x olacak arkadaşlar. Kenar yumuşatma ve enşiyonsuz filtreleme 4x olacak. Bir de netliği arttır açık olacak. Bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yanımda olan Doğukan Sarıgül kardeşimin kanalına da abone olabilirsiniz. Onun da kanalı açıklamalar kısmında vardır. Bu videoya gerçekten çok emek verdik arkadaşlar. Bize bir like'ı çok görmeyin. Sizleri çok seviyorum dostlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve bu videoya güzel yorum yazmayı ihmal etmeyelim. Esen kalın dostlar. Bununla bitti, gel bir oyuna girelim. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny, think I might get lucky.